1804 yılının bir yaz akşamı, Louisiana'nın bataklık kıyılarında, Aaron Burr ve Alexander Hamilton karşı karşıya geldi. İki eski dost, şimdi ölümcül düelloda rakipti. Silahlar patladı, Hamilton yere düştü. ABD'nin kurucu babalarından biri olan Hamilton'ın hayatı son bulurken, başkan yardımcısı Burr'un siyasi kariyeri de sona eriyordu. Bu olay, Amerikan tarihinin en tartışmalı düellolarından biriydi. Peki nasıl bu noktaya gelmişlerdi? Her şey 1800 başkanlık seçimleriyle başladı. Thomas Jefferson ve Aaron Burr aynı sayıda seçmen oyu almıştı. Karar Temsilciler Meclisi'ne kalmıştı. Alexander Hamilton eski rakibi Jefferson'ı desteklemeye karar verdi. Bay Jefferson'ın hataları vardır ama Albay Burr'un karakteri tehlikelidir diyordu Hamilton. Sonunda Jefferson başkan, Burr ise başkan yardımcısı oldu. Burr, Hamilton'ın müdahalesini asla affetmedi. Aralarındaki gerilim yıllarca sürdü. 1804'te Burr, New York valiliğine aday oldu. Hamilton yine ona karşı kampanya yürüttü. Bir gazete Hamilton'ın Burr hakkında aşağılayıcı yorumlar yaptığını yazdı. Burr açıklama istedi. Hamilton reddetti. Mektuplaşmalar giderek sertleşti. Sonunda Burr, Hamilton'ı düelloya davet etti. 11 Temmuz 1804 sabahı, New Jersey'deki Weehawken'de buluştular. Düello o dönem yasaktı ama göz yumuluyordu. İki adam 10 adım mesafeden nişan aldı. Hamilton havaya ateş etmeyi planladığını söylemişti. Ama Burr'un niyeti farklıydı. Silahlar patladığında Hamilton göğsünden vuruldu, 24 saat sonra hayatını kaybetti. Olay ülkeyi sarstı. Burr cinayetle suçlandı ama yargılanmadı. Siyasi kariyeri bitmişti. Batı'ya kaçtı, hatta bir komplo teorisine göre bağımsız bir devlet kurmayı planladı. Sonunda vatana ihanetten yargılandı ama beraat etti. Ömrünün geri kalanını gözden düşmüş olarak geçirdi. Hamilton-Burr düellosu, erken dönem Amerikası'nın siyasi çalkantılarını yansıtıyordu. Onur kavramının, partiler arası çekişmelerin ve kişisel hırsların nasıl ölümcül sonuçlar doğurabileceğini gösterdi. Amerikan demokrasisinin kırılganlığını ortaya koydu. Zaman tünelinde ilerleyelim. 1815 yılı, Endonezya. Tambora Dağı uykusundan uyanıyor. 10 Nisan'da, tarihin en büyük volkanik patlamalarından biri gerçekleşiyor. Patlama o kadar şiddetliydi ki, 2000 kilometre öteden duyuldu. Dağın zirvesi 1300 metre alçaldı. 100.000 kişi hayatını kaybetti. Ama Tambora'nın etkisi bununla sınırlı kalmadı. Atmosfere yayılan kül ve gazlar, global iklimi etkiledi. 1816 yılı yazı olmayan yıl olarak tarihe geçti. Kuzey yarımkürede sıcaklıklar 3 derece düştü. Mahsuller dondu, kıtlık baş gösterdi. İnsanlar ağaç kabuğu yemek zorunda kaldı. ABD'nin New England bölgesinde Haziran ayında kar yağdı. Bu iklim anomalisi sanatı da etkiledi. Mary Shelley soğuk ve karanlık bir yaz tatilinde Frankenstein'i yazdı. Lord Byron Karanlık adlı şiirinde bu kasvetli atmosferi betimledi. Turner'ın tablolarındaki kızıl gökyüzü, Tambora'nın külleri yüzündendi. Tambora patlaması, insan faaliyetlerinin iklimi nasıl etkileyebileceğini gösteren ilk büyük örnekti. Bugün iklim değişikliği tartışmalarında hala referans noktası olarak kullanılıyor. 1920'lere geldiğimizde bambaşka bir olayla karşılaşıyoruz. Büyük Molasses felaketi. 15 Ocak 1919'da Boston'da dev bir melası tankı patladı. 8,7 milyon litre melas sokakları kapladı. 12 metre yüksekliğinde, saatte 56 kilometre hızla ilerleyen bir dalga oluştu. Olay kulağa komik gelebilir ama sonuçları trajikti. 21 kişi öldü, 150 kişi yaralandı. Binalar yıkıldı, bir tren rayından çıktı. İnsanlar melasa yapışıp boğuldu. Kurtarma çalışmaları günlerce sürdü. Boston limanı haftalarca kırmızıya boyandı, şehir aylarca melas koktu. Peki nasıl oldu bu? Tank, United States Industrial Alcohol Company'ye aitti. Şirket, 1. Dünya Savaşı sırasında artan talep nedeniyle alelacele inşa etmişti tankı. Kalite kontrolü yetersizdi. O gün hava aniden ısınınca fermentasyon hızlandı, basınç arttı ve tank patladı. Olay, iş güvenliği ve şirket sorumluluğu konularında dönüm noktası oldu. Mahkemeler şirketi suçlu buldu. Massachusetts eyaleti, mühendislik projelerinin lisanslı mühendisler tarafından imzalanması zorunluluğunu getirdi. Modern inşaat kodlarının temelini attı. Büyük Molasses felaketi, endüstriyel kazaların toplum üzerindeki etkisini gösteren çarpıcı bir örnektir. Hızlı sanayileşmenin bedeli ağır olabiliyordu. Aynı zamanda, absürt görünen olayların bile ciddi sonuçları olabileceğini hatırlatıyor bize.
1900'lerin başında Avustralya'da tuhaf bir savaş yaşandı, Emu Savaşı. 1932 yılında Batı Avustralya'da emular çiftliklere zarar vermeye başladı. Çiftçiler ordudan yardım istedi. Böylece insanlık tarihinin en garip askeri operasyonlarından biri başladı. Binbaşı G.P.W. Meredith komutasında bir birlik bölgeye gönderildi. 2 Lewis makineli tüfeği ve 10.000 mermi vardı. Amaç, Emu istilasını durdurmaktı. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Emular hızlı ve dirençliydi. Üstelik dağınık hareket ediyorlardı. Bu da nişan almayı zorlaştırıyordu. İlk çatışmada 50 emu öldürüldü ama kuşlar çabucak dağıldı. Sonraki günlerde yağmur operasyonu aksattı. Askerler pusu kurmayı denedi ama başarısız oldu. Bir keresinde 1000 emuyu içeri hapsetmeyi başardılar ama kuşlar makineli tüfek menzilinin dışına kaçtı. 6 gün sonra Meredith geri çekildi. O ana kadar 2500 mermi harcanmış, tahminen 50-200 emu öldürülmüştü. Medya olayı tiye aldı. Bir muhabir emuların savaş sanatında ustalaştığını yazdı. İkinci bir sefer düzenlendi ama o da başarısız oldu. Sonunda ordu çekildi. Çiftçiler kendi yöntemlerini geliştirmek zorunda kaldı. Çit sistemleri kuruldu. Ödül avcılığı başlatıldı. Emu Savaşı doğayla mücadelenin ne kadar zor olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda askeri gücün her sorunu çözemeyeceğinin komik ama çarpıcı bir örneği. Avustralya'nın benzersiz ekosistemine ve yerli türleriyle olan karmaşık ilişkisine de ışık tutuyor. 1940'lara geldiğimizde, İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında ilginç bir olay yaşanıyor. Köpek balığı karaciğeri savaşı. 1941'de Alman denizaltıları İzlanda açıklarında bir İngiliz gemisini batırdı. Mürettebattan kurtulanlar, soğuk sularda günlerce hayatta kaldı. Nasıl mı? Yanlarında köpek balığı karaciğer yağı vardı. Bu olay, A vitamini açısından zengin olan köpek balığı karaciğer yağının önemini ortaya çıkardı. A vitamini gece görüşü için hayati önemdeydi. Savaş pilotlarının performansını artırıyordu. Üstelik soğuğa karşı dayanıklılığı artırıyor, yaraların iyileşmesini hızlandırıyordu. Müttefikler hemen harekete geçti. İzlanda, Norveç ve İskoçya'da köpek balığı avı başladı. 1941'de 50 ton olan yıllık av, 1944'te 50.000 tona çıktı. Köpek balığı karaciğeri stratejik kaynak ilan edildi. Bu durum ekosistemleri alt üst etti. Bazı köpek balığı türleri neredeyse yok olma noktasına geldi. Balıkçı köyleri zenginleşti ama balık stokları tükendi. Savaş sonrası ekonomileri bundan olumsuz etkilendi. Neyse ki 1940'ların sonunda sentetik A vitamini üretimi başladı. Köpek balığı avı azaldı. Ama ekosistemlerin toparlanması 10 yıllar aldı. Bazı bölgelerde hala devam ediyor. Köpek balığı karaciğeri savaşı, savaşın beklenmedik sonuçlarını gösteriyor. Askeri ihtiyaçların doğal kaynaklar üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Aynı zamanda bilimsel keşiflerin nasıl hızla uygulamaya konulabileceğinin de bir örneği. 1960'lara geldiğimizde, Soğuk Savaş'ın en tuhaf olaylarından biriyle karşılaşıyoruz. Akustik kedi projesi. CIA, 1960'ların başında ilginç bir fikir geliştirdi. Kedileri casus olarak kullanmak. Evet, yanlış duymadınız. Kediler. Fikir şöyleydi. Bir kedinin içine mikrofon, verici ve anten yerleştirilecekti. Kedi, Sovyet yetkililerin yakınına bırakılacak ve gizli konuşmaları kaydedecekti. Kimse bir kediden şüphelenmezdi, değil mi? CIA bu projeye milyonlarca dolar harcadı. Kedilere ameliyatla cihazlar yerleştirildi. Ama sorunlar hemen başladı. Kediler eğitilmesi zor hayvanlardı. Açlık bile onları motive etmiyordu. Üstelik ameliyatlar kedilerin sağlığını bozuyordu. Sonunda 1966'da ilk saha testi yapıldı. Casus kedi Washington DC'de bir parkta Sovyet yetkililerinin yanına bırakıldı. Ama kedi programlanmamış bir şey yaptı. Yola fırladı ve bir taksinin altında kaldı. Proje o anda sona erdi. CIA daha sonra projeyi üretken olmayan diye tanımladı. Milyonlarca dolar boşa gitmişti. Ama olay, Soğuk Savaş döneminin paranoyasını ve her türlü çılgın fikre açık olma halini yansıtıyor. Aynı zamanda teknolojinin sınırlarını ve doğanın öngörülemezliğini de gösteriyor. Akustik kedi projesi, istihbarat dünyasının en tuhaf başarısızlıklarından biri olarak tarihe geçti. Ama aynı zamanda biyonik implantlar konusundaki ilk denemelerden biriydi. Bugün kullandığımız bazı tıbbi cihazların öncüsü sayılabilir. 1980'lere geldiğimizde dünyanın en büyük sanat hırsızlıklarından biriyle karşılaşıyoruz. Isabella Stewart Gardner Müzesi soygunu.
18 Mart 1990'da Boston'daki müzeye 2 adam girdi. Polis kılığındaydılar. Güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdiler ve 13 sanat eserini çaldılar. Çalınanlar arasında Rembrandt'ın Fırtınalı Deniz'de İsa tablosu, Vermeer'in konseri ve birkaç Degas eskizi vardı. Toplam değerleri 500 milyon dolar civarındaydı. Bu, tarihte tek seferde çalınan en değerli sanat eserleri koleksiyonuydu. Hırsızlar profesyoneldi. Alarm sistemini devre dışı bıraktılar, kamera kayıtlarını aldılar. Ama garip şeyler de yaptılar. Değerli bazı eserleri bırakıp, değersiz bir Çin vazosunu aldılar. Rembrandt'ın bir otoportresini çerçevesinden çıkarmaya çalıştılar ama başaramayınca bıraktılar. Soruşturma hemen başladı ama bir sonuç alınamadı. FBI, mafya bağlantıları üzerinde durdu. Lira'nın para toplamak için yaptığı düşünüldü. Hatta bazı teoriler, müze yönetiminin işin içinde olduğunu öne sürdü. Ama kanıt bulunamadı. Yıllar geçti, eserler bulunamadı. Müze, eserlerin bulunması için 10 milyon dolar ödül koydu. Boş çerçeveler, eserlerin yokluğunu hatırlatmak için duvarlarda asılı kaldı. Her yıl 18 Mart'ta anma töreni düzenleniyor. Bu olay, sanat dünyasını sarstı. Müze güvenliği konusunda yeni standartlar getirildi. Çalınan eserlerin kara borsadaki değeri tartışma konusu oldu. Bazı uzmanlar eserlerin artık satılamayacak kadar ünlü olduğunu, bu yüzden bir yerde saklanıyor olabileceğini düşünüyor. Gardner Müzesi soygunu, çözülmemiş en büyük sanat hırsızlığı vakası olarak tarihe geçti. Olay, sanatın değeri, güvenliği ve korunması konularında derin sorular uyandırdı. Aynı zamanda organize suçun sanat dünyasıyla olan karmaşık ilişkisini de gözler önüne serdi. 2000'li yıllara geldiğimizde, teknolojinin hayatımıza nasıl yön verdiğini gösteren ilginç bir olayla karşılaşıyoruz. Y2K paniği. 1990'ların sonlarına doğru, bilgisayar sistemlerinin yeni bin yıla geçişte sorun yaşayacağı korkusu tüm dünyayı sardı. Sorun şuydu: birçok eski bilgisayar sistemi, yılları son 2 rakamıyla kaydediyordu. Yani 1999'dan sonra, 2000 yerine 00 gelecekti. Bu da sistemlerin 1900 yılına döneceği anlamına gelebilirdi. Uçakların düşeceği, nükleer santrallerin patlayacağı, bankacılık sisteminin çökeceği korkusu yayıldı. Hükümetler ve şirketler milyarlarca dolar harcayarak sistemlerini güncelledi. Bazı insanlar kıyamet senaryolarına hazırlanıp erzak depoladı. 31 Aralık 1999 gecesi, dünya nefesini tutup bekledi ve hiçbir şey olmadı. Birkaç küçük aksaklık dışında, sistemler sorunsuz çalışmaya devam etti. Bazıları bunu alınan önlemlere bağladı. Diğerleri ise, tehlikenin abartıldığını söyledi. Y2K paniği, modern toplumun teknolojiye bağımlılığını gözler önüne serdi. Medyanın kriz yaratma ve yayma gücünü gösterdi. Aynı zamanda, global işbirliğinin ne kadar etkili olabileceğini de kanıtladı. Dünya çapında koordineli bir çaba, potansiyel bir felaketi önledi. Bu olay, risk yönetimi ve kriz hazırlığı konularında önemli dersler verdi. Bugün hala teknolojik sistemlerin güvenilirliği ve olası çöküşlerin sonuçları üzerine tartışmalar devam ediyor. 2010'lara geldiğimizde, sosyal medyanın gücünü gösteren ilginç bir olayla karşılaşıyoruz. Ice Bucket Challenge. 2014 yazında, insanlar birdenbire kafalarından aşağı buz gibi su döküp, videoları internette paylaşmaya başladı. Bu, ALS hastalığına dikkat çekmek ve bağış toplamak için başlatılan bir kampanyaydı. Kampanya basitti. Kafanızdan aşağı bir kova buz gibi su dökecek, videosunu çekip paylaşacak, sonra 3 kişiyi aynısını yapmaya davet edecektiniz. Ya bunu yapacak ya da ALS araştırmalarına bağış yapacaktınız. Çoğu insan ikisini birden yaptı. Kampanya viral oldu. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey gibi ünlüler katıldı. Milyonlarca video paylaşıldı. ALS Derneği bir ayda 100 milyon dolardan fazla bağış topladı. Bu, önceki yılın aynı dönemine göre 3500% artış demekti. Ama eleştiriler de vardı. Bazıları bunu slajktivizm, tembel aktivizm olarak nitelendirdi. Diğerleri, su israfına dikkat çekti. Yine de kampanya, ALS hakkında farkındalığı büyük ölçüde artırdı. Toplanan paralar araştırmalara aktarıldı ve önemli gelişmeler kaydedildi. Ice Bucket Challenge, sosyal medyanın gücünü gösterdi. Viral kampanyaların nasıl büyük etki yaratabileceğini kanıtladı. Aynı zamanda, dijital çağda hayırseverliğin nasıl değiştiğini de ortaya koydu. İnsanlar artık sadece para vermekle kalmıyor, aktif olarak katılım gösteriyordu. Bu olay, pazarlama ve halkla ilişkiler dünyasını derinden etkiledi. Şirketler ve sivil toplum kuruluşları,
benzer viral kampanyalar yaratmaya çalıştı. Sosyal medya aktivizmi yeni bir güç olarak ortaya çıktı. Günümüze yaklaştığımızda 2019 yılında başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisini görüyoruz. Bu olay, modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir küresel kriz olarak kayıtlara geçti. Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs hızla dünyaya yayıldı. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. Ülkeler sınırlarını kapattı, sokağa çıkma yasakları uygulandı, ekonomiler durma noktasına geldi. Pandeminin etkileri çok yönlüydü. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Sağlık sistemleri büyük baskı altına girdi. İşsizlik arttı, birçok işletme kapandı. Eğitim online platforma taşındı. Sosyal izolasyon, mental sağlık sorunlarını artırdı. Ama kriz inovasyonu da tetikledi. Aşı geliştirme süreci rekor bir hızda tamamlandı. Uzaktan çalışma ve dijital teknolojiler hızla yaygınlaştı. Bilim insanları ve sağlık çalışanları toplumun gözünde yeni kahramanlar oldu. COVID-19 pandemisi, küreselleşmenin hem gücünü hem de kırılganlığını ortaya koydu. Sağlık sistemlerinin ve kriz yönetiminin önemini gösterdi. Aynı zamanda bilimin ve uluslararası işbirliğinin hayati rolünü de kanıtladı. Bu olay, tarihte derin izler bıraktı. Toplumsal davranışları, iş yapma biçimlerini, sağlık politikalarını derinden etkiledi. Pandeminin uzun vadeli sonuçları hala tartışılıyor ve muhtemelen yıllarca tartışılmaya devam edecek. İşte size tarihten ilginç ve önemli olayların bir derlemesi. Her biri, zamanının ruhunu yansıtan, insanlığın karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklarla nasıl başa çıktığını gösteren hikayeler. Bu olaylar bize geçmişten dersler sunarken, geleceğe de ışık tutuyor.